Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere çok güzel bir motif göstereceğim. Bu motifle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kazak, hırka, battaniye, kırlent, yelek, süveter, etek her şey olur. Bu tabii ki sizin bundan sonra bu motifi nasıl kullanacağınızla alakalı bir durum. Ben bu yapacağım, bugün göstereceğim motifle çok güzel bir hırka yapacağım. Eğer sizler de hırka yapmak istiyorsanız bundan sonraki videolarımı takip edebilirsiniz. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Bu çalışmada her türlü ip kullanabilirsiniz. Kalın olabilir, ince olabilir, pamuklu, akrilik her türlü ipi kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipin 100 gramı 240 metre olan ince bir ip, kalın bir ip değil, %100 akrilik bir ip. Burada da tığ numarası olarak 3 mm tığ yazıyor. 3 mm tığla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bunun için ben 3 tane farklı renk kullanacağım. Pembe, gri ve beyaz. Tabii ki renk seçimlerini istediğiniz şekillerde sizler de yapabilirsiniz. Hadi hemen motifimize başlayalım. İlk öncelikle gri olan ipimi elime aldım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirin ilk çektiğim zincirin ortasına batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle arasından geçirip bir tane zincirle sabitliyorum. Halkamızı yaptık. Şimdi üzerine geçerken 2 tane zincir çekerek üst kısma geçebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi genelde ben hep üst kısımları bu şekilde geçiyorum. Normalde ikili trabzanın boyu kadar ilmeğimi uzatıyorum. Tığımı bakın bu şekilde çevirerek bir tam tur çevirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Tekrar yapalım. Tığımı ikili trabzanın boyutu kadar bıraktım. Bir tam tur çevirdim. Bu elimle de sol elimle de buradaki dairemi tutuyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzanımız oldu. Aralarda 3 tane zincir çekiyorum. Hemen tekrar yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Yine aralarda 3 tane zincir. Bundan ikişer tane daha yapacağım. Yani burada 4 tane üçlü trabzan olacak. 3 tane ikili trabzan, aralarda 3 zincir. Bu şekilde bakın 4 parça yapmış olduk. 3 tane zincir çektim. Şimdi buradaki yukarı çıktığımın tam tepesine tığımı geçirip ilmek kaydırma yöntemiyle birbirine bağlamış oldum. Bu şekilde ortamızı yapmış oldum. Tekrar yanındaki ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Ve buradaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin içerisine gelip bir tane zincirle bağlıyorum. Artık yukarıya çıkabiliriz. Yukarı çıkışlarda yine aynı işlem. Hemen bir tam tur çevirip zincirle kilitliyorum. Yine aynı şekilde yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincir, iç kısmına bu zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsüne ise buradaki 3 tane ikili trabzanım vardı. İlkinin tepesine geliyorum. Burası çok önemli. 2 tanesini alıyorum ikili trabzanımın ve burada tığımda 2 tane ilmek bırakıyorum. Şimdi pembe rengimizi alıyoruz. Hemen bir tane zincir çekiyorum pembe ipimle ve bunu ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Renk tonum artık pembe olacak. Burası çok önemli. Yukarıya gri ile çıkmıyorum. Pembe ile çıkıyorum. Üzerine ilmeğimi attım ve artık buradaki ortadaki
hemen şuradaki ortadakinin üzerine bir tane pembe yapıyorum. Bakın 2 tanesini aldım ama şu 2 tanesini, son 2 tanesini tekrar ipimi değiştireceğim. Tekrar gri alıyorum ve gri ile yukarıya çıkıyorum. Yukarı çıkmalarımız gri ile neden? Çünkü bundan sonraki yapacağım buradaki ikili trabzanım için gri renge ihtiyacım var. Bakın bu şekilde yaptığımızda ortada sadece bir tane pembe ikili trabzanımız olmuş oldu. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İç kısma buradaki 3 tane zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani burada 3 tane gri olmuş oldu. Bir tane pembe. Bakın yine burada 3 tane ikili trabzanımız var ve arada 3 tane zincirimiz var. Aynı işlemi tekrar burada yapıyorum. 3 tane zincir. Tekrar iç kısmına ikili trabzan. 1 2. Üçüncüsünü yaparken 2 tanesini alıyorum. İlmeğimde 2 tane bırakıyorum. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Şu ipimi de sıkıştırıyorum bakın ve elimle tutuyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Tam böyle bu 3 tane ikili trabzanın tam ortasındakinin tepesine bir tane pembe yapacağız. Ama bu ikisini almıyorum. Onun yerine hemen gri ipe geçiyorum. Gri ipimle bakın en son gri ipime geçip tekrar yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Aslında şöyle olmuş oluyor. Buradaki 3 tane gri olan ikili trabzanların tepesinde bir tane gri, bir pembe, bir gri olmuş oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Tekrar şu ortaya geldim. İç kısımda 2'şer tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir ve tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani köşelere geldiğimizde 3 tane zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar şu 3 tanenin üzerine geliyoruz ve yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe. Bu köşeleri yaptıktan sonra şimdi en sonki kısma geldim. Tekrar bakın 3 tane ikili trabzanı yaptım. 2 tanesini tığımda bıraktım, almadım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yine 2 tanesini alıyorum. 2 tanesini tığımda bıraktım ve tekrar gri ipe geçiyorum. Ve buradaki üçlü trabzanla yukarı çıkmıştık. Tam tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı bitirmiş olduk. Artık ikinci sırada devam edeceğiz. Yanındaki ilmeğe tepesine yine ilmek kaydırma yöntemiyle bu ortadaki 3 zincirin içerisine kadar gelip bir tane zincirle bağlıyorum. Evet, ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. Yukarı çıkışlarımız hep aynı şekilde. Bu ortalarımız da aslında hep aynı şekilde olacak. Bu 3'er tane, bu 3 zincirin sağında ve solunda 3 tane ikili trabzan olacak şekilde sürekli devam edecek. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. 2 tane hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir. Tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üzerine ilmek attım. Bakın burada 3 tane ikili trabzanımız var gri. Tekrar baştakine ikili trabzanın yarısını yapıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Diğer rengime geçiyorum. Şimdi bir tane pembe rengimiz vardı. Şimdi tepesinde 5 tane olması gerekli. Üzerine ilmek atıyorum. Hemen bu 2 tane gri'nin de tepelerine gri yerine pembe yapıyorum. . . 。 . 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
Pembenin sağında 2 tane, tepesinde 1 tane, solunda 2 tane olacak şekilde 5 tane yapıyorum. Renk geçişlerimiz çok önemli. Yani burada 5 tane pembeyi tam olarak bu şekilde bitirmiyoruz. Bakın bu şekilde bitirdiğimiz zaman bu pembe ipe geçtiğimizde buradaki geçiş izimizin belli olmaması gerekli. O yüzden her defasında bu 5 tanenin tam sonunu tamamlamadan diğer rengimi elime alıyorum. Ve en sonki ikili trabzanın son kısmını gri ile tamamlıyorum. 5 tane pembe yaptık. Şimdi hemen yanındakine bir tane gri yapıyorum. Hemen bu 3 zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane olmuş oldu. Burası hep 3 tane gri gidecek. 3 zincir. Tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzanı hemen buradaki baş tarafındaki kısmın tepesine yarım yapıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Buradaki gri ipimi de tabii ki sıkıştırıyorum. Elimle de tutuyorum bakın ve tekrar devam ediyorum. Burada 5 tane pembe ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar gri rengimi geçmek istediğimde son 2'yi gri ile alıp daha sonrasında gri ipimle devam ediyorum. Hemen bakalım. Bu 3 tane zincirin içerisinde 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, 2 tane ikili trabzan. Buradaki üçüncüler şu alt tarafındaki ikili trabzanların tepesine gelecek şekilde olacak. Diğer kısımlar pembe olacak. Hemen bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Son kısma geldim. 5. pembeyi yaptım ama yaparken tamamını bitirmiyoruz. Diğer rengime yani gri rengime geçiyorum ve gri rengimle bitiriyorum ve buradaki o yukarı çıktığım kısmın tam tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Yukarı çıktım. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincir. Tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada 3 tane gri'miz vardı. Bunun sadece bir tanesinin yani ilkinin tepesine bir yarım ikili trabzan yapıp diğer rengime geçiyorum. İpimi de sıkıştırıyorum. Ve tekrar 5 taneydi. Şimdi 9 tane pembe yapıyoruz. Yani bu 5 tanenin 2 sağında, 2 solunda ve ortada 5 tane, toplam 9 tane olacak. 9 tane pembe rengimizi yaptık. Yine bitişi gri ile üzerine ilmek atıyorum ve sonuncu olanın üstüne bir tane ikili trabzan yapıp yine köşeye geldim. Köşelerde 2 tane ikili trabzan iç kısmına ve burası 3 tane gri olmuş oldu. Bakın hep 3 tane gri bu ortada devam edecek. Arada 3 tane zincir, tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaparken yine yarım yapıp diğer rengime geçiyorum. Bakın sıkıştırmazsak burayı bol duracaktır. O da hoş bir görüntü olmayacaktır. Tekrar yani mantığınız bu pembenin sağında ve solunda 2'şer tane tekrar pembe renk yapmanız lazım. 1, 2 bu şekilde 9 tane yapıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Bu 7 tane pembeden sonra hemen 2 tane daha pembeyi yapıyorum. Sonuncuyu yaparken diğer rengime geçiyorum. İpimi de sıkıştırıyorum. İplerim hep arkada olacak. Hemen tepesine
ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bu şekilde bu başlangıç yerlerimiz çok da belli olmuyor. Gayet güzel bir şekilde motifimiz ilerlemiş oluyor. Eğer burada bu ipin hemen şuradan ipimi geçiriyorum ve şöyle bir alt üst ediyorum. Bu şekilde yaptığımızda aradaki arkadaki ipimiz de bizimle birlikte ilerlemiş oluyor. Bakın bu şekilde ilerlemiş oluyor. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Hemen içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincir. Bu kısımlarımız artık hep aynı. İçerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaparken tepesine batıp yarım bırakıp diğer rengime geçiyorum. Mantığımız aynı. Bu 3 tane gri'nin bir tanesi gri olacak ve köşeye ait olacak. Diğer 2 tanesi bizim pembe rengimize ait olacak. Yine 2 tane daha ekliyorum. Sağdan ve soldan eklediğimiz için 1, 5, 9, şimdi 4 tane daha ekliyorum. 9, 11, 13 tane pembe rengimiz olacak. Köşeyi yapmıştık. 13 tane pembe yaptık. Sonuncu da tekrar diğer rengime geçiş yapıyorum. İpliklerinizi de hep eğer aynı taraftan alırsanız, yani atıyorum gri üst tarafta olsun, pembe üst tarafta olsun, gri alt taraftaki ip olsun. Hep üstten alın pembeyi, alttan da hep griyi alarak aradaki ipi yürütün. Bu şekilde ipin de birbirine karışmasını engellemiş olursunuz. Hemen griye geçiyorum. Tekrar buraya köşe yapıyoruz. Ve bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım ve bir üst sıraya geçtim. İsterseniz siz beyaz renk ipi hiç kullanmadan sadece gri ve pembe gibi iki renk kullanarak da çalışmanızı yapabilirsiniz. O zaman buraların da yine aynı renk olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben buraya tekrar bir farklı bir renk katacağım için şimdi artık o kısımdayım. Siz isterseniz motifi daha büyük yapmak istiyorsanız bir sıra daha bu şekilde genişletip ondan sonra da beyaz kısmını da koyabilirsiniz. Tabii ki bu tamamıyla sizin tercihinize bağlı bir durum. Ama benim yaptığım gibi yapmak istiyorsanız 1, 2, 3, 4, 4 sıra pembe olarak gittiğim yerden sonra artık beyaz kısmı koymaya sıra geldi. Bunun için şuradaki ilk pembe koyduğum yerin tam tepesi, ortası olacak. Tam o kısmının, yani pembenin üst kısmının, şuradaki göstereyim hemen. Şu pembenin hemen üst kısmının beyaz olması lazım. Renk değişimlerini yapmak istediğimiz zaman bu iki tane tığımızda kaldığında diğer rengine geçmemiz lazım. Benim şu an beyaz kısma geçmem lazım. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Ben genelde hep birleştirmelerimi bu şekilde yapıyorum. Yani yeni ip eklediğim zaman bu şekilde ilerliyorum. Bu yaptığım zinciri ikisinin içinden geçiriyorum. Bu ipi de bırakmıyorum. Aralarda kaybediyorum. Ve tekrar yandakine ikili trabzan. Tamamını yine beyaz yapmıyorum. Bundan sonraki kısım pembe rengime geçeceğim için pembe rengimi elime alıyorum ve pembe ile bitiriyorum. Zaten bakın pembe rengim geçtiğimde sıradaki rengin pembe olması gerektiği için bu renge geçmiş oluyoruz. Beyazla ikisini kesinlikle tamamlamıyoruz. Yani ikili trabzanlarımızın tamamını bu şekilde beyaz yapmıyoruz. Bakın bu şekilde tam ortası ne olmuş oldu? Pembe değil, beyaz olmuş oldu. Tam istediğimiz gibi. Bu şekilde devam ediyorum. Yine bu kısımlarda ikişer tane artırıyoruz. 1, 5, 9, 13, 4 tane daha eklendi. 17 tane olması lazım. 17 tanenin bir tanesi beyaz, 16 tanesi pembe olacak. 8 tane burada, 8 tane burada pembe, ortada da beyazımız var. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın pembeler bitti. Şimdi gri'nin üzerine 2 tane daha pembe yapıyorum.
Ve diğer rengime geçeceğim zaman 2 tanesini almıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Geçtim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine köşemizi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzanın tepesine, 2 tane ortaya. Ve arada 3 zincir. Yani şöyle yakından da bakalım. Köşemizi yaptık. 2 gri'nin üstüne 2 pembe. 6 tane yaptık. Tam pembenin tepesi beyaz. Tekrar 8 tane. Tekrar köşemiz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Tüm sıra sonlarında 2 tane buraya pembe, şu ip kaydırma yöntemiyle geçmiştik. Bakın onun üzerine geliyor her seferinde. Biraz alması zor olabilir en sonki kısımda. 2 tane ikili trabzanın tamamını bitirmeden bakın 2 tane buraya yaptık. Her seferinde griye geçerek birleştirmemizi yapıyoruz. Burası önemli bir ayrıntı. Her seferinde griye geçiyorum ve o şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şimdi 2 tane ip olduğu için hemen bunları bir arasından geçirip şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle yine ortaya geliyorum ve yukarıya çıkıyorum. Yukarı çıktım. Tekrardan bakın beyazın olduğu kısma geliyorum. Yine buradaki yaptığımız işlemler devam. Yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Burada bakın pembelerimi geliyorum. Yine şurada 2 tane gri'nin üstüne pembe olarak devam ediyorum. Bu beyazın sağından ve solundan 2'şer tane daha beyaz yapmamız lazım. Hangi renk ipe geçiyorsak bitimini o renk ipi elime alarak devam ediyorum. Şimdi 2 tane burada bakın var. Hemen beyaza geçiyorum. İpimi de sıkıştırıyorum elimle. Bu kısma 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu pembe ve gri'nin uyumunu gerçekten çok beğeniyorum ben. Hemen bu beyazın üzerine de tekrar beyaz ve sağ tarafına yaptığım gibi sol tarafına da yine aynı şekilde 2 tane beyaz yapıyorum. Ve hangi renk ipe geçiyorsam elime o ipi alıp onunla bitiriyorum. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Son sıraya geldim. Son sırada yine yukarıya çıktım. Yine buradan pembeyle devam ediyorum. 2, 4, 6, 8 tane. Bakın burada pembem var. 2, 4, 6, 8. de ne yapıyorum artık? Beyaza geçiyorum. Geçerken her zaman yaptığımız gibi beyaz ipimizi, ikili trabzanımızı beyaz ipimizle bitiriyoruz. Ve bu 5 tane beyaz olanın hemen yan tarafına 2'şer tane daha beyaz yapıyoruz. Bu şekilde 9 tane beyazı çıkartmış oluyoruz. Evet, bu 5 tanenin sağında ve solunda 2'şer tane daha beyazla 9 tane beyaz yapıp tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Tabii ki siz bu beyaz yerine 2 renk iple de devam edebilirsiniz. Yani bu kısımlarında yine gri şeklinde de yapabilirsiniz. Farklı renk istemezseniz. Tekrar beyaz rengimi artık bitiriyorum ve diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtim ve devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sonuncu beyazı yaptıktan sonra da bakın 4 tarafını yaptım. Artık beyaz ipimize ihtiyaç kalmayacak. O yüzden beyaz ipimizi buradan kesiyorum. Kestikten sonra bu gri ipimiz devam edecek. Çünkü hep bitişlerimiz gri ileydi. Hemen bu beyaz ipimle gri ipimi bağlıyorum birbirine. Bir tane daha düğüm atıyorum. Daha sık olsun diye. Biraz garanticiyim sanırım. Sonuncuya geldim. Şimdi sonuncuda da tekrar ikili trabzanı bitirmeden ne yapıyorduk? Hemen griye geçiyorum. Ve buradaki en baştakinin tepesine gelip bir tane zincirle bağlayıp ipimi buradan kesiyorum. Buradaki pembe ipimi de kesiyorum. Garanti olsun diye ben burada hemen bir tane düğüm atıyorum. Şu beyaz ipimizi artık buradan kesebiliriz. Çünkü ona içeride düğüm atıp kilitlemiştik. Hemen buradaki 2 tane ipi de arkadaki
ilmeklerden geçirerek kaydedeceğim. Buradan kesiyorum ve motifimizi bitirdik. Motifimiz bitti. Gayet güzel bir motif. Bu motifle istediğiniz her şeyi sizler de yapabilirsiniz. Ama benimle birlikte sizler de hırka yapmak istiyorsanız bundan sonraki videolarımda bu motifleri nasıl birleştirdiğim, hırkanın diğer aşamaları nelerdir, bunları sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi motiflerin birleştirme yerleri belli bile olmuyor. Motif birleştirme önemli bir konu. Bundan sonraki videolarımda bunların hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.